Merhaba, yeni sağlıklı yaşam videomuza hoş geldiniz. Bugün 9 yöntemle sağlıklı kilo verme yöntemlerine değineceğiz. Videomuza başlamadan kanalımıza abone olabilir, bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Hızlı kilo kaybı sağladığını iddia eden sayısız rejimler, besin takviyeleri ve öğün yerine geçen içecekler olsa da çoğu ilmi kanıttan yoksundur. Kilo yönetimi üstüne etkisi olan bilim tarafınca desteklenen bazı stratejiler vardır. Hızlı kilo verme yöntemleri arayışa girdiyseniz uzman diyetisyenlerden 9 yöntemden bahsedeceğim. Hızlı kilo verme şekilleri arayışında olanlar şok rejim programları yerine sağlıklı bir halde kilo vermeyi denemelidirler. Aksi takdirde şuursuzca uygulanan ve süratli zayıflamanızı sağlayacak şok diyetler, ilerleyen zamanlarda ciddi esenlik sorunlarını beraberinde getirebilmektedir. Bilimsel araştırmaların desteklediği kilo verme şekilleri. 1 aralıklı açlık yöntemi. Düzenli kısa süreli açlıklar ile gün arasında kısa bir süre arasında yiyecek yemeği içeren bir beslenme şeklidir. Birçok emek verme, 24 haftaya kadar olan kısa süreli aralıklı açlığın, aşırı şişman bireylerde kilo yitirilmesine yol açtığını göstermiştir. En yaygın aralıklı açlık şekilleri. Alternatif her gün açlık, hemen hemen her gün aç kalmayı kapsar. Açlık olmayan günlerde düzgüsel olarak yiyecek yiyerek öteki günler aç kalmak gerekir. Açlık günlerinde vücudun enerji ihtiyacının ancak %25-%30 unu almak gerekir, bu da 500 kalori şeklinde kısıtlayıcı bir beslenme planını kapsar. 5/2 yöntemi, 7 gün arasında 2 gün aç kalmayı gerektirir. 5 günü normal beslenme, açlık günlerinde 500 ya da 600 kalori alınır. 16/8 yöntemi, gün arasında 16 saat süresince açlık ve sadece 8 saatlik bir dilimde yiyecek yemeği gerektirir. Beslenme aralığı çoğu insan için öğleden 12, akşam 8'e kadardır. Bu yöntemle ilgili bir emek verme, kısıtlı bir sürede yemek yemenin, daha azca kalori alımı ve neticesinde kilo veren katılımcılarla sonuçlandığını ortaya koymuştur. Açlık içermeyen günlerde sağlıklı bir beslenme şekli benimsemek ve aşırı yemekten kaçınmak en doğrusudur. 2 diyetinizi ve egzersizinizi izlemek, kilo vermek isteyen her kişi, her gün yediği ve içtiği her şeyin farkında olmalıdır. Bunu yapmanın en etken yolu, yenilen ve içilen her şeyi bir günlüğe veya bir besin takip aplikasyonuna kaydetmektir. Yapılan bir emek harcama, fizyolojik aktivitenin tutarlı bir şekilde takip edilmesinin kilogram yitirilmesine destek bulunduğunu ortaya koymuştur. Bir başka derlemede ise kilo kaybının, gıda alımını ve egzersizi takip etme sıklığı ile pozitif bir ilişkide bulunduğunu ortaya konmuştur. Pedometre gibi rahat bir cihaz bile yararlı bir kilogram kaybı aracı olabilir. 3 dikkatli yiyecek yiyin. Bireylerin nasıl ve nerede yemek yediğine dikkat etmesi, yedikleri yiyeceklerin hem tadını çıkarmalarına ve aynı zamanda sağlıklı kilolarını korumalarına destek olmaktadır. Çoğumuz yoğun bir hayat sürdüğümüz için, sık sık koşturmaca halinde, arabada, masada çalışarak ve televizyon izleyerek yiyecek yediğimizden, yediklerimizin bilincinde değiliz. Dikkatli yemek, yemek için. Masada oturarak yemek yiyin, yiyeceklere dikkat edin ve yediğinizin tadını çıkarın. Yemek yerken dikkat dağınıklığından kaçının, TV'yi, bir dizüstü bilgisayarı veya telefonu açmayın. Yavaş yiyecek yiyin, çiğnemek ve yiyeceğin tadını çıkarmak için vakit ayırın. Bu sayede, beyne tok bulunduğunu gösteren sinyalleri tanımak için yeterli zaman tanınmış olur. Bu da hem kilo vermeye yardımcı olur, bununla beraber aşırı yemeği önler. Doğru gıda seçimleri yapmak, besleyici besinlerle dolu yemekleri ve sizi dakikalar yerine saatlerce tok tutacak yiyecekleri seçmeye çalışın. 4 kahvaltıda proteinli besinler yemek, protein bireylerin tok hissetmesine destek olan iştah hormonlarını düzenlemeye yardımcıdır. Genç yetişkinler üzerinde meydana getirilen araştırmalar, yüksek proteinli bir kahvaltı yemenin hormonal etkilerinin birkaç saat sürdüğünü göstermektedir. Yüksek proteinli bir kahvaltı için iyi seçenekler içinde yumurta, yulaf, ceviz ve tohumlar, kinoa lapası ve benzeri yer alır. 5 şeker ve rafine karbonhidratları kesmek, batı tipi rejim eklenmiş şekerlerde gittikçe artmaktadır ve bu, şekerin yiyeceklerin yanı sıra meşrubatlardaki içinde ne olduğu ile bile obezite ile ilişkilidir. Rafine karbonhidratlar artık lif ve öteki gıda öğelerini içermeyen ağır işlenmiş besinlerdir.
Bunlar içinde beyaz pirinç, ekmek ve makarna bulunur. Bu yiyeceklerin hazmı çabuktur ve glikoza hızla dönüşürler. Aşırı glikoz kana girer, insülin hormonunu arttırır, bu da adipoz, yağ, dokudaki yağ dokusunun artışı ile sonuçlanır, kilo artışına neden olur. Mümkün fazlaca bireyler daha sıhhatli seçenekler için işlenmiş ve şekerli yiyecekleri değiştirmelidir. Beyaz versiyonlar yerine tam taneli pirinç, ekmek ve makarna. Yüksek şekerli aperatifler yerine meyve, fındık ve chia ve benzeri tohumlar. Yüksek şekerli sodalar, meşrubatlar yerine nebat çayları ve meyveli füzyon sular. Smoothie'lerde meyve suyu yerine su ve süt ilavesi. 6. Yeterli miktarda lif almak. Diyet lifi, şeker ve nişastanın aksine, ince bağırsakta sindirilemeyen bitki bazlı karbonhidratları tanımlar. Diyete bolca oranda lif dahil etmek, kilo yitirilmesine yol açan tokluk hissini arttırmaktadır. Tam tahıllı kahvaltılık gevrek, tam buğdaylı makarna, tam tahıllı ekmek, yulaf, arpa ve çavdar, meyve ve sebzeler, bezelye, fasulye ve bakliyatlar, fındıkgiller ve tohumlar. 7. Bağırsak bakterilerini dengelemek. İnsan bağırsağı, yaklaşık 37 trilyon bakteri içeren fazlaca sayıda ve çeşitli mikroorganizmaları barındırır. Her kişinin bağırsaklarında değişik çeşit ve miktarlarda bakteri bulunur. Bazı türler, bireyin yiyeceklerden toplamış olduğu enerji miktarını arttırabilir, bu da yağ birikmesine ve kilo almasına neden olabilir. Bazı besinler, bağırsaktaki iyi bakteri sayısını arttırır. Çok muhtelif bitkiler, diyet içindeki meyve, sebze ve tahılların sayısının arttırılması, lif alımının artmasına ve daha muhtelif bakteri oluşmasına niçin olacaktır. İnsanlar sebze ve diğer bitkisel bazlı besinlerin yemeklerinin %75'ini oluşturmasını sağlamaya çalışmalıdır. Fermente besinler, kötü bakterilerin büyümesini engellerken iyi bakterilerin işlevini arttırır. Sauerkraut, lahana turşusu, kimchi, kefir, yoğurt, tempeh ve miso benzer biçimde besinler tüm iyi bakterileri artırmak için iyi miktarda probiyotik ihtiva ederler. Geniş çapta meydana getirilen araştırmalarda, çalışma sonuçları kimçinin anti-obezite etkileri bulunduğunu düşündürmektedir. Benzer şekilde, emek harcamalar kefirin aşırı kilolu kadınlarda kilo kaybını artırmaya destek olabileceğini göstermiştir. Prebiyotik besinler, kilo kontrolüne yardımcı olan bir takım iyi bakterilerin büyümesini ve aktivitesini uyarırlar. Prebiyotik lif birçok meyve ve sebzede, bilhassa hindiba kökü, enginar, soğan, sarımsak, kuşkonmaz, pırasa, muz, avokado ve yulaf, arpa benzer biçimde tahıllarda bulunur. 8. İyi bir gece uykusu almak. Birçok emek harcama, gece başına 5-6 saatten daha az uyku uyumanın obezite insidansının artması ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Araştırmalar, kifayetsiz veya düşük kaliteli uykunun vücudun kaloriyi enerjiye dönüştüren dönemi, metabolizma, yavaşlattığını göstermektedir. Metabolizmanın daha az müessir olduğu durumlarda, vücut kullanılmayan enerjiyi yağ olarak depolamaktadır. Zayıf uyku insülin ve kortizol üretimini arttırmakta ve bu da yağ depolanmasını hızlandırmaktadır. Ne kadar uyku uyuduğunuz iştahı kontrol eden hormonlardan leptin ve grelin regülasyonunu da etkilemektedir. 9. Stres seviyenizi yönetmek. Stres, adrenalin ve kortizol gibi hormonların salınımını tetikler. Sürekli stres altındayken, kortizol kan dolaşımında daha uzun süre kalmakta, bu da iştahı arttırarak daha fazla yemen için olacaktır. Kortizol, vücudun gıda depolarını tercih edilen yakıt deposu karbonhidrattan doldurma ihtiyacını işaret eder. İnsülin daha sonra şekeri karbonhidratlardan ve kandan kaslara ve beyne taşır. Vücut bu şekeri kullanmaz ise yağ olarak depolar. Stresi idare etme şekilleri. Yoga, meditasyon ya da tai chi. Nefes ve gevşeme egzersizleri. Yürüyüş ya da bahçe işleri şeklinde aktiviteler ile aleni havada vakit koymak. Kilo kaybı laf konusu olduğunda hızlı düzeltmelerin olmadığını anımsamak önemlidir. Sağlıklı bir boyuta ulaşmanın ve korumanın en iyi yolu, besleyici ve dengeli beslenmektir. Her gün minimum 30 dakika egzersiz yapmak da faydalıdır.